Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda ki konumuz bizde e-spor izlenen bir şey mi? Veya e-spor takımı açılır mı? Bakın e-spor bizde izlenebilen bir şeydir. Ama şunu söylemem gerekirse izlenmesi bir şey değiştirir mi? Hani dostlar, şimdi popüler bir oyunun e-sporu mesela CS veya Valorant'ın e-sporu oldu mu? Veya LoL'ün e-sporu oldu mu? Ee, Yürür gidersin. Ama bilinmeyen bir oyununki oldu mu? Yok. Onlara zaten e-spor geçmiyor. Hani bildiğim kadarıyla. Neyse ben CS konusuna geri döneyim dostlar. Bizim CS piyasasında Eternal Fire diye bir şeyimiz vardı. Takımımız vardı. E-spor takımımız vardı. Bunlar Aurora Gaming diye e, Sırp biz Sırp bir kulübe satılmışlar. Yani Sırbistan'da açılıp ama Ruslar destekçisi büyük bir ihtimalle. 1xBet diye bir ortakları var. Bunlar Aurora Gaming bizimkileri satın almış dostlar. Yani hani ben en iyi ne şekilde olacaksa o şekilde olması tarafındayım zaten dostlar. Genelde millet diyor ki satıldı mı kötü oluyor ama hani abi zaten Türkiye'de şey yasak. Bet sitesini reklamını almak yasak. Çünkü Acun Ilıcalı bile bu yüzden sıkıntı yaşadı. Hani yani sıkıntı şu. Ee, Çoğu internetle işi olan adam bilir ki hani bet siteleri şey yapar. Böyle yerlere sponsor olur. Çünkü bunlardan en büyük para geliyor. Yani şimdi parayı kim fonlayacak abi? Tamam. Aurora Gaming Eternal Fire'a para verebilir mi? Verir. Ama bir olay var. Şimdi Türkiye'de takım açılsa çok iyi bir para kazanma ihtimali var mı? Yok abi. Çünkü Türkiye'nin e-spor arenasında öyle ne bileyim çok büyük bir yeri yok zaten. Hani ünlü olan şeylerimiz var, e-sporcularımız var. Ama adam akıllı oynayacak insan da bulmak zor. Hani e-spor dediğin şey çok ince bir nokta. Milletin ya bilgisayarı olur ya olmaz. Hani sıkıntı orada. Benim için arkadaşlar Eternal Fire'ın gitmesi yani satın alınması iyi bir mantık oldu. Çünkü bizde çok da yaşamazlardı büyük bir ihtimalle dostlar. Hani Zantares falan onlardaydı ama çok da yaşamazdı. Çünkü adamların arkasında hani bet sitesi büyük bir ihtimalle 1xBet. Bilmiyorum 1xBet ne olabilir? Büyük bir ihtimalle bet sitesidir. İşte bet siteleri bizde yasak. Kumar siteleri bizde yasak ya. Adamlar yarın bir gün bu yasak olan şeyi işledikleri için kapanabilirlerdi. Sıkıntı orada. Hani bu diğer ülkelerde yok ya arkadaşlar. Aslında şimdi Sırbistan'da veya işte bilmem nerede yok. Sırbistan, işte Slovenya, Slovakya, Karadağ filan bunlarda yok. Hani bildiğim kadarıyla Karadağ'da yok. Şimdi Karadağ'da adam istediği gibi 50 tane takım açar. Bir ekspeti de çeker yanına veya ne bileyim başka bir sponsor bulur onu çeker yanına dostlar. Yani ama bizde öyle bir şans yok. Bunun devlet nezdinde bir iş olmadığını bilmeme rağmen şunu söylüyorum. Eğer devlet işe karışırsa bunu şey yapamaz dostlar. Ee, iyi yönetemezlerdi zaten. Hani devlet yönetemezdi demiyorum. Eternal Fire'ın sahipleri bunu iyi yönetemezdi. Türk sahipleri. Mecburen bence şeye geçti. Sırbistanlılara geçti bu iş. Düşüncem bu. Hani arkalarında bet sitesi varsa destekleyen burada yasak.
Ve adam der ki sen kasino veren, bet yapan bir siteyle anlaşmalısın. Ben seni kapatıyorum, istemiyorum diyecekti. Ve adamlar Avrupa'ya kaçtılar mecburen. Bu kurallardan sonra, bu kurallardan kaynaklı. Yani para aslında dostlar, para burada tamam iyi bir şey. Adamlara verilecek para önemli. Ama sizce mantıklı olan bir şey değil mi? Şimdi adam orada Birexbet diye bir yerle sponsorlu. Bu adamlar betçi ise yasak bir şey bizde zaten. Ve adam diyor ki devlet diyor ki bunu yapamazsın. Kapatırım. Yani dediğim gibi Acun Ilıcalı bile bu yüzden dava yedi dostlar ya. Hani başı yandı adamın. Öyle söyleyeyim. Neyse görüşmek üzere. Bay bay, like'layıp yorumlamayı unutmayınız.